Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Fatih diziye veda etmesin diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Son derece heyecanlı bir bölüm izledik. Normalde yeni bölümde yaşanacakları konuşup tahminlerimizi tek tek sıralayacaktık. Ama gündeme bomba gibi düşen bir iddia var ve ister istemez hepimizin aklı oraya takıldı. Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör'ün diziden ayrılacağı konuşuluyor. Peki Fatih dizimizden ayrılacak mı? Herkesin aklında soru bu. Çünkü Fatih dizinin en başından beri hikayenin merkezinde duruyor ve onun üzerine kurulan çatışmalar Ünal ailesinin iç dengelerini de doğrudan etkiliyor. Yani Fatih'te yaşanacak en küçük kırılma bile dizinin birçok hattını aynı anda sallayabilir. Bu yüzden izleyicinin tepkisi de doğal olarak büyük. Çünkü bir karakterin gidişi alıştığımız düzenin bozulması demek. Dizimiz son dönemde zaten yaprak dökümü yaşadı. Bu ayrılık söylentisi de ister istemez endişeyi arttırdı. Birsen Altuntaş'ın bu akşamki haberine göre Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti dönemi bitti deniyor. Haberde bir operasyon süreci kapsamında oyuncunun önceki hafta gözaltına alındığına dair iddialar ve ardından yapılan bazı test sonuçlarına ilişkin ifadeler yer alıyor. Ben burada şunu özellikle not düşeyim. Biz okuduğumuz haberleri iddia olarak değerlendiriyoruz. Kesinleşmiş yargılar üzerinden değil. Bu tarz konularda resmi süreçler, açıklamalar ve netleşen bilgiler olmadan kimseyi kesin dille suçlamak da, kesin dille aklamak da doğru değil. O yüzden biz ekranda olanı ve dizinin gidişatını konuşuyoruz. Haber kısmını ise sadece gündeme yansıyan bilgi olarak ele alıyoruz. Yine de şu gerçek, yapım ekibi böyle bir karar aldıysa bundan sonraki bölümlerde senaryonun bazı parçaları ya hızlandırılacak ya da tamamen başka bir yola sokulacak. Haberde bir diğer dikkat çeken detay da şu: kanalın adı geçen oyuncuyu ekrana çıkarmama kararı ile birlikte bugün çekilen sahnelerin kullanılmayacağı, tanıtımdaki bazı sahnelerin de çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. Yani sadece ayrılıyor konusu değil, aynı zamanda ekranda gördüğümüz akışın bile hızlıca revize edilmesi söz konusu. Yerine yeni oyuncu arandığı da konuşuluyor. Doğukan Güngör ise yaptığı paylaşımda "Allah büyük, her şeyi görüyor" sözlerini kullanması da sosyal medyada konuşuldu. Dizinin başından beri dizide yer alan ve izleyicilerin sevdiği bir karakter olan Fatih'in vedasının bu şekilde apar topar gündeme gelmesi hepimizi üzdü. Bu konuda fikrinizi merak ediyorum. Sizce bu karar doğru mu? Yoksa olayların netleşmesi beklenip oyuncunun diziye devam etmesi mi gerekiyordu? Bir de işin başka bir boyutu var. Fatih karakterini yeni bir oyuncu canlandıracak olursa uyum sağlayabilecek mi? Çünkü izleyici bir yüzü, bir konuşma ritmini, bir mimiği karakterin bir parçası gibi benimsiyor. Yeni gelen oyuncu ne kadar iyi olursa olsun ilk haftalarda bu Fatih değil duygusu kaçınılmaz. Fatih gibi tartışmalı bir karakter de izleyici tepkisi de daha sert olur. O yüzden yeni oyuncu ihtimali varsa hem senaryonun hem de karakter çizgisinin çok dikkatli yönetilmesi gerekecek. Şimdi yeni bölüm gelişmelerine gelelim. İlk olarak Ömer, Bade ve Kıvılcım üçlüsüyle videomuza başlayalım. Son sahnede Bade herkesin olduğu akşam evi basmış ve Kıvılcım'ı herkesin önünde rezil etmeye çalışmıştı. Kıvılcım o an resmen neye uğradığını şaşırdı. Çünkü Bade sadece bir tartışma çıkarmadı. Bilerek, planlayarak kalabalığın ortasında Kıvılcım'ı küçük düşürmek istedi. Yeni bölümde Kıvılcım'ın ilk refleksi net olacak. Bade'ye ağzının payını verecek. Kıvılcım'ın dili zaten güçlü. Olayın şokunu üzerinden attığı an herkesin içinde gerçeği yüzüne vuracaktır. Ancak Kıvılcım'ın bu çıkışı Salkım'ın eline yeni malzeme de verecek. Salkım, Kıvılcım'ın her sert cümlesini aileye karşı bir koz gibi kullanacak. Kıvılcım da geri adım atmayacak. Bu da tansiyonu yükseltecek. Ama bu süreçte Kıvılcım'ın Ünal ailesine, özellikle de Salkım'a karşı küçük duruma düşmesi ihtimali var. Bu durumun Salkım'ın iğneleyici sözlerini beraberinde getireceğini ve buradan Salkım'la Kıvılcım arasında tansiyonu yüksek sahneler izleyeceğimizi düşünüyorum. Ömer ise bu süreçte ne yapacağını bilemeyecek. Bade'den hesap soracak olsa da Bade'nin hamilelik yalanı nedeniyle eli kolu bağlanacak ve hiçbir şey yapamayacak. Ömer'in en büyük sıkıntısı şu: ne yaparsa yapsın Bade hamileyim kartını masaya sürüp ortamı kilitleyecek. Ömer bir taraftan Kıvılcım'ı korumak istiyor, diğer taraftan olayların büyümesini istemiyor. Ama Bade'nin amacı zaten olay büyüsün, herkes birbirine girsin.
Ben çok geçmeden Bade'nin gerçekten hamile olmadığının ortaya çıkmasını ve ardından köşeye sıkışan Bade'den çok daha kötü planlar göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü Bade geri adım atan bir karakter değil, sıkıştıkça daha fazla saldırıyor. Bu yalan ortaya çıkınca Bade ya kendini acındırma üzerinden yeni bir oyun kuracak ya da suçu başka birine atmaya kalkacak. Ömer'in sabrı da taşacak gibi. Ömer'in bir yerde ipleri koparıp net bir tavır koyması şart. Yoksa Bade bu belirsizliği kendi lehine kullanmaya devam eder. Peki Nursema cephesinde bizleri neler bekliyor? Nursema İlhami'nin dönüşüyle ne yapacağını bilememişti ve bu süreçte İlhami ile Asil arasında kalmıştı. Asil ile Nursema arasında resmen soğuk savaş başladı ve ikilinin bilhassa Asil'in Nursema'ya karşı hamlelerini gördük. Asil, Ünal ailesine karşı başlattığı savaşta Nursema'yı kendi yanına çekerek onu kendi ailesine karşı kullanmak istiyor. Bu süreçte Nursema zor anlar yaşayacak ve kafa karışıklığı devam edecek. Çünkü Asil'in hamleleri sadece Nursema'yı değil, Nursema'nın aileyle olan konumunu da sallıyor. Nursema bir yandan kendini savunmak istiyor, bir yandan da aile içinde yanlış tarafta görünmekten korkuyor. İlhami tarafı daha sakin ve daha güvenli bir liman gibi dursa da Nursema'nın aklı Asil'in kurduğu oyuna takılıyor. Yeni bölümde Nursema'nın gerilimi iyice artacak. Ayrıca İlhami'nin babasının yeni bölümle beraber diziye geri döneceği haberi de ortaya çıktı. İlhami'nin babasının dönecek olması Nursema ile İlhami arasında tekrar ciddi bir yola girileceğini bizlere gösteriyor. Bakalım Nursema yine İlhami'yi yarı yolda mı bırakacak yoksa bu sefer aradığı aşkı İlhami'de mi bulacak? Burada belirleyici olan şey Nursema'nın neyi aşk neyi güven olarak gördüğü. İlhami'nin babasının dönüşü Nursema'ya ciddiyet baskısı olarak da yansıyabilir. Yani bu dönüş Nursema'yı bir seçim yapmaya zorlayabilir. Ya net olup bir yol seçecek ya da kaybetme riskini göze alacak. O yüzden ben bu hattın yeni bölümde daha da düğümleneceğini düşünüyorum. Son olarak Emir ve Çimen'e değinip videomuzun sonuna gelelim. Emir ve Çimen ailelerinden gizli evlenmiş ve bu durum Salkım'ın büyük tepkisini çekmişti. Salkım ardı ardına planlar yapsa da Emir ve Çimen'i birbirlerinden ayıramamıştı. Kıvılcım da bu duruma tepkili olsa da yine de kızının yanında yer aldı. Yeni bölümde de Salkım'ın iğneleyici sözleri ve kötü planları devam edecek. Kıvılcım ise kızının zorbalanmasına göz yummayacak ve Salkım'ın karşısında dimdik duracak. Kıvılcım Çimen'e tepkili ama gözünden sakınarak yetiştirdiği kızını da kimseye yem etmez. Bu yüzden Kıvılcım'ın tepkisi iki parçalı olacak. Çimen'e anne olarak sitem edecek ama Salkım'a karşı da set çekecek. Salkım ise Çimen'i yıldırmak için iğneleyici sözlerle yetinmeyip çevreyi de doldurmaya çalışabilir. Bu da Emir ve Çimen'i ya daha da kenetleyecek ya da aralarına küçük şüphe tohumları bırakacak. Bakalım Emir ve Çimen aşklarıyla bu hengameden çıkabilecek mi? Yoksa Salkım'ın planlarına boyun mu eğecekler? Hep birlikte izleyip göreceğiz.